Merhaba, bu içeriğin konusu bir CNC torna uygulama parçası olacak. Bu uygulamada G71'in ikinci tipi ve G70 çevrimini işliyor olacağız. Ardından çevrimsiz bir şekilde iş parçasını keseceğiz. Şimdi öncelikle e, G71'den bahsetmek istiyorum. G71 çevrimi silindirik tornalama yöntemini kullanarak kaba tornalama yaptığımız bir çevrimdir. Bu işe yarayan bir çevrimdir. Bununla ilgili hala G71 ile ilgili temel bilgilerinizde problemler yaşıyorsanız kanalımda bulunan G71 ile ilgili bulunan içeriği inceleyebilirsiniz. Bunu ben de şimdi bulmaya çalışacağım. Evet. Şu anda farenin üzerinde olduğu e, içerik G71 içeriği detaylı bir şekilde burada anlatıldı. Temel bir şekilde. Buraya bakabilirsiniz. Şimdi tekrar geri dönelim çizimimize. Peki G71'in ikinci çevrimi ne işe yarar? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi öncelikle G71'in birinci tipiyle yani standart bir G71 ile bu şekilde bir iş parçasını üretebilirsiniz. Bu şekilde etrafında R5 radyüsleri olan kademeli bir CNC torna iş parçasını üretebilirsiniz. Karşımızda gördüğümüz bir adet radyüse sahip, ardından bir kademesi olan, daha doğrusu bu başka bir içeriğimizin görseli. Bunu da G71 ile üretebilirsiniz. Bu parçayı da mesela yapmak istiyorsanız tabi G71 ile üretebilirsiniz. Bu basit alın ve silindirik tornalama işlemini de G71 ile yapabilirsiniz. Zaten CNC tornada G71 oldukça fazla kullanılan bir çevrimdir birçok programcı tarafından CNC tornalarda. Birçok amacınızı gerçekleştirmekte de e, katkıda bulunur. Başka bakalım. Mesela şöyle bir kademeli iş parçamız var. Bunu da mesela G71'in birinci ve standart versiyonuyla yapabiliriz. Yapabiliriz. Ardından böyle bir eğitim amaçlı yine böyle bir iş parçasını da G71 ile üretebilirsiniz. Fakat şöyle da bunu şöyle bir CNC torna iş parçasını G71'in standart birinci versiyonuyla üretmeniz e, zor olur ve kod bununla ilgili bir hesaplama yaparken sizlere alarmlar verebilir. E, Yani amacınıza sizlere ulaştırmaz. Bu parçada gözlemlediğimiz arkadaşlar aslında diğerlerinden farklı olarak farkındaysanız bir kademeden sonra yani bir kademeniz var ve o kademenin ardından o çaptan daha düşük çaplarda oyuklar olduğunu görmekteyiz. Burada da mesela yine yüksek bir kademeden sonra gerisinde yani kademenin gerisinde yine oyuklar görmekteyiz. Ve burada da aynı şekilde bir kademeden sonra yine bir oyuk görmekteyiz. Ama diğer iş parçalarına baktığımızda mesela bu iş parçası üzerinden gidelim. Bakın burada da işte dereceli işler var. Fakat bunu G71 bu şekilde hesaplayabiliyor. Standart versiyonu bunu hesaplayabiliyor. Yani bir kademeden sonra yükseliş olan çapları hesaplayabiliyor. Ama bunun işte oyuk olan versiyonlarında G71 e, yani standart versiyonu bunu hesaplayamıyor ve amacınıza sizlere ulaştıramıyor.
Burada diğer iş parçamıza bakalım. Mesela bu bugün yapacağımız, hedeflediğimiz iş parçası. E, tabii bir önceki yaptığımız eğitim içeriklerinde genellikle hep şu eğitim ilkesiyle ilerlemeye çalışıyoruz. Basitten karmaşa. Genellikle basit iş parçalarından başlayıp yavaş yavaş zorlaştırmaya çalışıyoruz. Ya bununla da ilgili geri dönütler oluyor. Tabii süreç içerisinde daha profesyonel işlere doğru e, içeriklerimiz gelişecektir diye düşünmekteyiz. Şimdi bu iş parçasında bu kısımda bir radyüsümüz var. Ardından tekrar bir tatlı geçiş olması açısından bir radyüs daha yapmışız. Ardından bir konik tornalama sürecimiz olacak. Ve bu iki kısmı da e, teğetli bir şekilde bağladığımız bir radyüsümüz var. Yine radyüsümüz burada da var. Birçok doğrusal ve dairesel hareketin içerisinde bulunduğu, biraz daha basitin daha ilerisinde, yani biraz daha geçmişte yaptığımız temel içeriklere nazaran biraz daha ileri seviye bir iş parçası diğer yaptığımız eğitim içeriklerine göre. Şimdi buradan bir çizgi çizmek istiyorum. Şimdi normal koşullarda e, burası bizim bu kademe için en yüksek çap noktası. Fakat bu çap noktasından gördüğünüz gibi bir konik tornalama yüzeyimiz var. Ve bunun için bu çaptan sonra ne olmakta? Bir çukur ve bir oyuk oluşmaktadır şu kısımda. İşte az önce de bahsettiğimiz gibi bu tür geometrilerde G71'in birinci versiyonunu kullanamıyoruz. Bu iş parçamız bu şekilde olsaydı, yani şu şekilde bir geometri olsaydı, şu kısım olmasaydı yine bunu G71'in birinci versiyonuyla yapabilirdik. E, fakat dediğim gibi bulunduğunuz kademeden sonra bir düşüş olduğunda e, bunu G71'in ikinci tipiyle yapmanız gerekmektedir. Şimdi ben tabii ki kendi deneyimlerime dayanarak bu şekilde betimledim. Mutlaka bunun literatür karşılığı çok daha detaylı olabilir. Bununla ilgili tabii ki siz kitabi bilgilere e, internetten ve bir takım literatür kitaplarından bunlara ulaşabilirsiniz. Peki G71'in ikinci çevrimi her panelde olabilir mi? Bu sorunun da cevabı tabii ki hayır. Eski tip makinalarda bu tür e, çevrimlerin ikinci tipine ulaşmanız mümkün olmayabilir. O, o noktada da tabii ki başka enstrümanlar kullanmak zorunda kalırsınız ya da başka programlama yöntemleri yapmanız gerekir. Tabii ki bunlar da sizin e, programlama sürecinizi daha çok zorlaştırır. Ama sektörde bu tür tezgahlar mevcuttur. Hala da üretim yapabilmektedirler. Ben de sektördeki deneyimlerimde bunlarla karşılaşmıştım. Ondan sonra yapacağınız şey farklı enstrümanlar kullanmak ya da programlama tipinizi değiştirmek olacaktır. Şimdi e, programlamamıza geçelim isterseniz. İş parçamızın ölçülendirilmiş e, resmi de karşımızda göründüğü gibidir. Ekranda göründüğü gibidir. Ee, yine bir versiyonu daha var. Takım yollarını oluşturabilmek adına takımları ilgili noktalara yerleştirerek de böyle bir görsel de hazırladım. Ayrıyeten de yine G71'i, yani şu kısmı tabii ki yani şu kısmı takımlarımız olarak düşünebiliriz, taret olarak düşünebiliriz. Bu iş parçasını 3 takımla üreteceğiz.
Yani en azından talaş üretim algoritmamızı oluşturmak adına DNMG bir e, kaba tornalama takımımız olacak. Ardından VBMT uca sahip bir takımımız var ve bir adet de kesme takımımız olacak. Bu şekilde e, 3 takımla bu iş parçasını üretmeye çalışacağız. Karşımızda da böyle bir görsel yapma gereği duydum. Yine burada takım yollarımız var. Ee, ve görüldüğü gibi e, sarıyla ifade ettiğimiz hem aşağıda hem yukarıda CNC tornalarda bu alan tabii ki G71 ile ve G71'in dediğim gibi ikinci tipiyle yapılacak kısımdır. G71'in ikinci tipinde çok problem edilecek bir durum söz konusu değildir. Sadece bir satırda bir ekleme yapacağız. Onun dışındaki bütün akış standart G71'de olduğu gibidir. Bu noktada problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sadece bir satıra, ilk satıra bir ekleme yapacağız ve bu şekilde sorunumuzu çözmeye çalışacağız. Şimdi mantık olarak anlattığım gibi 3 takımımız var. DNMG ile ilk mantık olarak parçamıza yaklaşacağız. Ardından tekrar güvenli bir şey yani ilk önce güvenli yaklaşacağız. Ardından benim hep G71'de bahsettiğim parçanın kaba kütük ölçülerini hesaba alarak hem kaba ölçülerinin hem de emniyetli bir mesafede durmak adına bir noktaya kendimizi pozisyonlayacağız ve bu G71'in üstündeki satırımız olacak. Ardından takım yolu takım yolu yörüngemizi oluşturmamız gerekiyor. Faremle gösterdiğim gibi şu kısmı ne yapacağız? G71'in içine tanıtacağız. Bununla ilgili yaptığımız eğitim içeriklerinde de bu işler böyle yürüdü ve G71'in mantığı bu şekilde. İki satırdan sonra başlangıç ve bitiş satırları arasına bu takım yolumuzu ne yapacağız? Tanıtacağız. Tabii ben bu videoda da tekrara düşüyorum. Daha bazı şeyleri bile bile tekrar etmek istiyorum. Daha kalıcı olması açısından. Şimdi programımızı yazmaya çalışalım. Dilerseniz ya da e, tam anlaşılması açısından bu resimde de programlama yapabiliriz. Ya da e, dediğim gibi sadece ölçülerin göründüğü bu kısımda da yapabiliriz. Ama o biraz daha diğer resim biraz daha eğitici ve öğretici olabilir diye düşünüyorum. Ama sektörde tabii ki bu tür resimlerle karşılaşmayacaksınız. Bu bizim şu anda bir eğitim üzerine oluşturduğumuz bir görsel. Karşınıza yüksek bir ihtimalle bu şekilde resimler çıkacak. Tabii bu renklerde bizim G71'i anlatmamız için yani yeşil ile renklendirilmiş aslında çizimler. Bunun da tabii ki normal koşullarda diğer renkler gibi ve diğer çizgi kalınlıklarıyla aynı olması gerekmektedir. Bu şekilde hatta şu kısmının da şu şöyle yapalım. Şimdi buraya bir de çap işareti eklememiz gerekiyor. AutoCAD için. Şu anda biz bunu eğitim amaçlı versiyonunu kullanmaktayız. Karşınıza bu şekilde
teknik resimler çıkacak. Hatta şu anda bozmak istemiyorum. Şu X ve Z koordinat düzlemi de verilmeyecek. Siz bunları analiz edip belli bir tecrübeden sonra üretmeye çalışacaksınız. Şimdi bu resim üzerinden bir artık programımıza başlayalım ve kafa karışıklığı olmaması adına şu takımımızı da bir yerden uzaklaştıralım. Bizim normal koşullarda 3 takımla yapacağız ve bu takımların görünmesini istiyorum. Ve programı yazacağımız editörü de çağırdık. Şimdi programımıza başlayalım. Bir algoritma oluşturduk. 3 takımla yapacağız. İlk operasyonumuz G71 ile kaba tornalama çevrimimizi yapmak. Ardından G70 ve ardından çevrimsiz bir şekilde parçamızı kesmeye çalışacağız. Programı yapmaya başlarken tabii ki birçok literatürde göreceksiniz. Programın bir takım kısımları var ve bu kısımları tabii ki kendi kanalımda da anlattım. En son yaptığım eğitim içeriklerinde özellikle şu e, temel ve basit bir programlama sürecinden bahsetmişiz bu videoda. Şu anda farenin üzerinde bulunduğu videoda. Buradan başlangıç satırları ile ilgili yani tezgahın talaşlı üretime hazırlandığı süreçle ilgili, bitiş satırları ile ilgili temel bir programlama, CNC torna programı nasıl olur noktasında bir takım bilgilerimizi burada formal olarak açıkladık. Şimdi geri dönelim ve editörümüzü çağıralım. Yani o yüzden burada hazırlık satırlarını hızlıca geçeceğim. Bunlar çünkü aşırı zaman alan süreçler. Öncelikle program adımızı yazmamız gerekiyor. Şu anda burada bir metin editöründe yazdığımız için programımız 4 haneli 1, 2, 3, 4 olarak tanımlıyorum ve ardından EOB yani noktalı virgül işaretiyle sembolüyle bu blok satırımı tamamlıyorum. Ardından satır numaramı yazıyorum ve onar onar gidiyorum. Bunun gerekçelerini diğer videolarımızda anlatmıştık. Öncelikle G21 metrik ölçü sistemini seçiyorum. Ardından G40 takım yarıçap telafisi iptali. Ardından G99. G99'da ilerlemenin milimetre bölü devir cinsinden olması yönündeki bir tanımlamamız. Genellikle CNC tornalarda bu tür bir ilerleme kullanılıyor ve daha da faydalı ve pragmatik oluyor. Şimdi N20 satırında burada birçok sorular gelebiliyor N10 satırında. Burada en fazla kaç G kodu yazabiliriz? Bununla ilgili literatür kitaplarında açıklamalar var. Birbirini birbiriyle çakışmayacak kodlar yazmanız lazım. Bu şekilde ve tabii ki bazı programcılar bu tür satırların yazılmasını gereksiz de bulan sektörde değerlendirmeler olabiliyor. Tabii ki bundan dolayı bunlardan kaynaklı bir takım kayıplar o sizlerin sorumluluğunda olan şeyler. E, Fakat vardiyalı çalışılan ve sürekli esnek imalatın olduğu işletmelerde, sürekli program yazılan işletmelerde bir önceki programcının bir takım tanımlamaları e, sizlere e, yani hataya zorlayabilir. Bir gün önce e, inç sistemde de çalışılmış olunabilir ya da farklı tanımlamalar yapılabilmiş olabilir. Bu yüzden temel bir takım tanımlamaları tekrar tekrar yazmanızda formal olarak ve güvenlik açısından sizlere büyük katkı sunabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar dediğim gibi operatörden programcıdan programcıya, operatörden operatöre değişebilir. Ama biz formal olarak en azından bu 3 satırı hatta buraya G80'i de ekleyebiliriz. CNC tornalarda
delik çevrimleri de 81 ve 83, en azından bizim Fanuc kontrol panelimizde 83'ü kullanabiliyoruz. Dilerseniz onu da yazabilirsiniz. E, Bu şekilde tanımlama ve iptallerimizi ilk satırımıza yazdık. Ardından ben e, genellikle taret hangi pozisyonda olursa olsun bir emniyetli takım değiştirme noktasına gönderme yönündeyim ilk satırlarımda. Bunun için tabii kimisi bunu referansa götürerek de yapabilmektedir. Bazı tezgahlarda referansa gitmek çok daha uzun mesafeler, yani çok daha uzun bir yol süreci oluşturduğu için ben bundan kaçınıyorum. Ve uygun gördüğüm bir park noktasında, yani emniyetli bir noktada, takımın değişebileceği emniyetli bir noktaya tareti gönderme yönünde N20 satırında böyle bir blok satır yazmaya çalışıyorum. Şimdi burada tabii ki G00 ile talaşsız hızlı bir şekilde X100, Z100 gibi bir koordinatımız var ve burası emniyetli bir nokta. Burada takımı değiştirebiliyorum. Bunu yazdıktan sonra N30. N30'da artık takımımı değiştirebilirim. Emniyetli noktadayım. Bizim tezgahımızda şu an DNMG insert'e sahip takımımız 4 numaralı takımdadır. 4 numaralı takımı çağırmak için T04, ayrıyeten de offset değerinin aktif edilebilmesi için yine 04'ü yazıyoruz. Ardından EOB şeklinde bir EOB ile blok satırımızı e, kapatıyoruz. Dilerseniz buraya takımımızı belirten bir yorum ekleyebilirsiniz. DNMG insert diye ya da uç diye ekleyelim. DNMG diyelim. DNMG insert diyelim. Ardından e, N40'a geçiyoruz. Artık takımımızı değiştirdik. Talaşlı üretim sürecinin başlayabilmesi için tabii ki artık e, fener milimizin dönmesi gerekiyor talaş kaldırabilmemiz için. Bunun için de şu anda sabit kesme hızını sağlayabilmesi için G96 komutumu kullanıyorum. G96, bunlarla da ilgili short videolar var kanalımda. Oldukça fazla da işledik. G96, ardından kesme hızımızı giriyoruz. Tabii biz alüminyum malzeme işlediğimiz için biraz daha yüksek seviyelerde kesme hızını yüksek tutuyoruz. Bunlar çelikte ya da diğer malzemelerde çok daha farklı olabilir. Şu anda bazı kısımları arkadaşlar yüzeysel ve hızlı bir şekilde anlatıyorum. Ardından N50 ve G50 ile sınırlama, yani fener miline bir sınırlama getirmem gerekiyor. Çünkü bazen verdiğimiz kesme hızlarıyla fener mili çok daha yüksek devir hızlarına çıkabiliyor. Bunları ne yapmamız lazım? Sınırlandırmamız gerekebiliyor. Çünkü farklı iş tiplerde bunlar bizlere farklı tehlikeli durumlar yaşatabilir. Ardından devir yönümü veriyorum. M03 saat ibresi dönüş yönünde. Şu anda bunun 03 ya da 04 olması şu ekranda çok da bir açıkçası bir önemi yok. Hani tezgahta takımınızın net şekilde bağlandığı ve tezgahınızda yönlerin nasıl ayarlandığıyla ilgili bir durum. Burada şu anda biz teorik olarak yazdığımız için, ama e, tabii ki burada saat ibresi dönüş yönünde bir devir tercih ettik. S 3000, ardından soğutma sıvımızı açmamız gerekiyor. Bizler yaptığımız eğitim içeriklerinde benzetme, yani tezgah benzetimini
iyi bir şekilde görebilmek için soğutma sıvısını açıyoruz ama bunu son zamanlarda block skip tuşuyla e, devre dışı bırakıyoruz. Çünkü benzetimi daha rahat izleyebiliyoruz. Hareketleri daha iyi gözlemliyoruz. Bunun için block skip'i aktif duruma getirmek için slash'la başlıyoruz. Ardından satır numaramızı yazdıktan sonra soğutma sıvımızı açıyoruz. Tabii buraya da bir şey yazabiliriz, bir yorum ekleyebiliriz. Yorumun biliyorsunuz bir kod karşılığı yok. Block skip aktif diyelim. EOB ile kapatalım. Şimdi artık hareketlere başlayacağız. Talaşlı, talaşsız, radyüslü. Öncelikle bakın burada e, takımımız değiştikten sonra yani takımımız değişti. Fener milimiz devir aldı. Bu takım takriben bu noktalarda bir yerde yani uzayda bir yerde X100, Z100 bölgesinde ya da kendi uç offsetine göre uzakta bir yerde. Bizim bunu şu anda parçaya güvenli bir şekilde yaklaşacağımız kendimizce işte X50 Z10 diye tanımladığımız noktaya getirmemiz lazım. Tabii bu kısımda da bir talaşlı üretim olmadığı için bunu ne yapacağız? G00 komutuyla gerçekleştireceğiz. Bunun için N70 G00 X50 Z10 olarak bu satırımızı tanımlıyoruz. Ardından EOB ile aşağı satıra geçiyoruz. Ardından çok fazla daha yaklaşma satırı yazmadan çünkü bununla da ilgili geri bildirimlerde neden direkt bunları yazmıyorsunuz gibi değerlendirmeler gelebiliyor. Bunu arkadaşlar hani CAM programları da bu şekilde kodları üretirken işte güvenli mesafeleri baz alarak e, yapıyor. Bizler de güvenlik açısından bunları bu şekilde yapıyoruz. Ve bunlar da aslında ilk parça üretiminde sizleri birçok kazadan da koruyabilir. Yani biz genellikle böyle kullanıyoruz eğitimde. Çünkü ilk güvenli noktada ben burada da bir detay vereyim açıkçası. Neden bu kadar işte öncesinde çok hazır yaklaşma komutu kullanıyoruz. Özellikle mesela X50 Z10 gibi bir komutu kullandığımızda yani ilk iş parçasını işlerken özellikle takım bu noktalara geldiğinde biliyorsunuz test etme aşamaları vardır. Hani simülasyondan sonra parçanızı single block'la test edersiniz. Adım adım. O noktada da ekranı okumak son derece önemlidir. Bunlarla da ilgili çalışmalarımız olabilir. Ama bir videonun tabii ki hazırlanma süreci uzun olmakta. İlk iş parçasını işliyorsunuz ve güvenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde adım adım ilerliyorsunuz. Takımınız bu noktaya geldi, bu noktalara bir yerlere geldi ve ya da şöyle söyleyeyim, şunu şöyle yapalım, bir fikir jimnastiği yapalım. Takımınız düşünün ki şu noktalara geldi ve siz aslında ya da şöyle bir yere geldiğini düşünelim. E, Şöyle bir yere gelsin. Ve siz düşünün ki şurada N70'te G00 X50 Z10 yaptınız ve bu satırın gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Biliyorsunuz o pozisyon ekranlarında distance to go dediğimiz bir e, orada bir mesafe var. Orada bir pozisyon ekranında bir tanımlama var. Siz bu noktalardasınız ve distance to go hala eksi yönü gösteriyor. E, Burada tabii ki ne yapmanız lazım? Bir şeylerin doğru gitmediğini düşünmeniz lazım. Bir kere makinacı gözüyle yani bir CNC'ci bir operatör gözüyle belli bir tecrübeden sonra bir takımın
bir parçanın üzerinde hangi noktalarda olduğunu ya da bir matkabın ortalama kaç milimetre çapa sahip olduğunu belli bir tecrübeden sonra ne yapabiliyoruz? Algıda değişmezlik yasasına dayanarak gözümüzde artık bir ölçü sistemi oluşuyor. Yani bir tecrübeli bir usta bir matkaba baktığında artık onun kaç milimetre olduğunu ne yapabiliyor? Öngörebiliyor. Sizler de e, takımınız bir parçaya yaklaştığında 3 aşağı 5 yukarı tanımladığınız program referans noktası, iş parçanın kaba ölçüleri, çünkü siz programladınız ya da resme göre bir takım parametreleri ne yaptınız? E, Biliyorsunuz. Bundan dolayı takımınızın bu pozisyona bu yani bu komutu yaparken şu noktalarda daha hala distance to go'da eksi yönü göstermesi, eksi işte 50 ya da 100 demesi ya da daha farklı değerler göstermesi bu noktada iş parçasının sıfırı olabilir ya da takımınızın sıfırlamasıyla ilgili olabilir. Bir tanımlamanızda problem var. Şimdi bunu detaylandırmayalım. Bizler işte bu tür satırları, bu tür güvenli noktaları bu noktada ilk iş parçasının test edilmesi noktasında çok iyi kullanmaktayız. Ha, sizler seri imalat yapıyorsunuz. Çok adetli parçalar yapıyorsunuzdur. Bunu ne yaparsınız? Baktınız ki iş parçanı yani işiniz rayına yoluna girdi. Sonra bu gereksiz gördüğünüz satırları silebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Silebilirsiniz. Ee, bu şekilde yürütülebilir. Ama biz eğitim olarak ilk iş parçasını ürettiğimizde böyle bir güvenli yaklaşma koordinatı yapıyoruz ve ardından tekrar yine G71 için gerekli kısma geliyoruz. Bu kısım oldukça fazla detaylı anlatıldı ama gerekliydi. Şimdi devam edelim. Çünkü bununla ilgili hem Instagram'dan hem de YouTube'dan oldukça fazla soru gelmekte. Biz bu şekilde emniyet amaçlı, güvenlik amaçlı amaçlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bizim böyle bir yöntemimiz var. Tabii ki her yöntem, teknik, strateji her operatörden operatöre değişebiliyor. Herkesin bireysel farklılıkları var, tercihleri farklı olabiliyor. Farklı bir hazır bulunuşlukta olabiliyor. Farklı ekolden yetişmiş olabiliyor. Bunlara son derece saygı duymak lazım. Bizler de eğitim parametreleri çerçevesinde bunları yapmaya çalışıyoruz ve iş güvenliğini birinci hedefimiz olarak görüyoruz. Şimdi N80'e geçeceğiz. Artık bu satır bizim G71'imizin üstündeki. Bakın bunu takımımızı işte kaba yani şu koordinata aslında getireceğiz. Bu koordinat bizim yani G71 için gerekli bir satır. Bu satır aynı zamanda ve parçamızın kaba kütük ölçülerini tanıttığımız ve emniyetli bir noktaya park ettiğimiz bir satır olacak bu kısım. Bu da tabii ki biz şu anda görüyorsunuz 39 ve bu 40'lık bir uzun silindir parçadan üretilecek bir iş parçası. Biz kaba parçamızın boyutlarını biliyoruz. Bu yüzden de parçamızın kaba ölçüsü 40. Bir miktarda e, bundan daha yüksekte tutarak emniyetli olması açısından herhangi bir balans olabilir. E, Başka bir takım durumlardan dolayı bu kaba ölçülerimizden bir miktar daha da fazla vererek bunu X41 olarak kabul ediyoruz. Z3'ümüzü de bakın model parçamıza ulaşmak için iş parçası sıfırımız modelin ön alın kısmına tanımlanmış program referans noktamız. Burası sıfır. Tabii ki de tam yüzeyin düzgün çıkabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Bu
kısımdan yani program referans noktasından bir miktar talaş payı bırakılması gerekiyor, değil mi? Genellikle imalatta böyle bir durum söz konusudur. Bunu da işte sizin tasarrufunuza göre biz şu anda eğitim amaçlı yaptığımız için bunu tabii ki bazen yarım milimetre, bir milimetre gibi bırakabiliyoruz ama sektörde çok daha az bırakılabilir. Bunun için de emniyetli bir şekilde işte 1 milimetre gibi bir kaba yani alın kısmından Z boyunda 1 milimetre gibi bir kaba talaş bıraktığımızı da düşündüğümüzde emniyet olarak da 2 milimetre eklediğimizde bunu Z3 noktasına park edecek şekilde bir tasarrufta bulunuyorum. Buna göre bu noktamız zaten X41 Z3 bu şekilde tanımladık. Bunu da N80 satırına yansıtıyoruz. G00 X41 Z3. Bu satırla birlikte G71'imizin aslında süreci başlamış oldu. Şimdi bundan sonra G71 için neler yazmamız gerekiyor? M90, G71 bir kere çevrimimizi yazıyoruz. Ondan sonra her seferde alacağınız talaş miktarını yazıyoruz. U yani bu yarı çapta oluyor genellikle. Ama tabi tezgah parametrelerinde farklı tanımlamalar da olabilir. Şimdilik bunu U1 yapıyoruz. Ardından retrak yani geri çekilme mesafemizi giriyoruz. Onu da 1 olarak tanımladık. En üst satırına geçiş yapıyoruz. Yine çevrimimizi yazdık. Ardından P başlangıç takım yolumuzu tanıtacağımız başlangıç satırı olacak. Tabii ki hemen altına yazacağımız için N110 olarak bunu tanımlayabiliriz. Q'yu istersek şu anda bilmiyoruz. Nokta nokta yapalım 4 haneli bir şekilde. Ardından onu tekrar tanımlarız. Çünkü sonunu bilmiyoruz. Son satırı da biliyorsunuz Q'ya tanımlıyoruz. Ardından X çapında final tornalamaya bırakılan talaş miktarını bu kısımda tanıtıyoruz. Bunun için U05 uygun görmüşüz burada. Biraz daha fazla bırakmışız diğer operasyonlarımıza göre. Ardından da W'yu da 0,1 girebiliriz ama bu tabii ki bir problem yaratabilir. Çünkü W 0,1 verdiğinizde bu biraz daha bu yönde bir pay bıraktığı için bunu geçmiş günlerde G73 çevriminde de yaşamıştık. Bence böyle bir iş parçasında W'yu 0 olarak da tanıtabilirsiniz. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Yani matematiksel olarak çünkü U'dan zaten pay bıraktınız. Çünkü bu U payıyla bu profil kesinlikle sizin işinizi görecektir. Ama tabii ki biz sanırım şeyde tezgahta W1 olarak girmişiz. Şimdi ardından ilerlememizi girmemiz gerekiyor. Bunu da 0,35 olarak tanımlıyoruz. N110'da G71'lerde arkadaşlar ilk satırımızda yani geçmişte öyle bir tanımlama vardı. İlk satırı her zaman X tanımlaması yapmamız gerekiyor. Ama son yıllarda kontrol panellerinde farklı tanımlamalar oldu mu bilmiyorum ama yeni nesil tezgahlarda genellikle X e, ekseniyle başlanır. G72'de de Z ile başlanır. Bu böyle bir programsal kural vardır. Şimdi bu noktada artık biz buradayız. Bu kısımdayız. Bizim bu takım yolunu aslında şu P ve Q olan kısma ne yapmamız lazım? Tanıtmamız gerekiyor.
tanıtmamız gerekiyor. Yani buradan sonra mesela geleceğiz aşağıya, atıyorum belki de en 200'e kadar yazacağız. Bu kısım aslında şu bölgenin koordinatlarının tanıtıldığı, takım yolunun tanıtıldığı kısım olacak. Şimdi bu noktadayız ve bu aynı zamanda hem kabakütük hem emniyetli mesafe hem de aslında takımımız hala burada. Bizim bu takımı, takım yolunu tanıtmamız için aşağıya indirmemiz gerekiyor. Tabii burada farklı talaşlı üretim stratejileri de kullanılabilir. Biz şu anda bunu kullanacağız. Ve G71'i yapacağız. Şimdi takımımızı bu kısma indirmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman e, takımımızı bu noktaya indirebilmemiz için gördüğünüz üzere program referans noktasıyla x ekseni direkt hizada. Bunun için bazı yerleri hızlı geçeceğim çünkü koordinat okuma ve e, kodlama yapma, işte G01'i yapma, G00'ı yapma, bunlar çok daha önceki ön koşul bilgiler. Bunlarla ilgili başka temel bilgilere arkadaşlar bakmanız gerekiyor. Bunun için yine birçok videoda gösteriyorum. Bunların için işte mesela G02 için bu içeriğe bakabiliriz. 03 için bu. Ee, Yani mesela G01 ile de ilgili, 00 ile de ilgili ilk yaptığım içerikler bulunmaktadır. Bunlardan bakalım. İlk yüklenen koordinat sistemleri var. Bunlar önemli. Ön koşul bilgiler. Ardından başlıca CNC kodlarımız var. Program yapısı 00, G00, 01 ile ilgili burada açıklamalarımız var. Açıklayıcı videolar var. Yani hala bir G01 nasıl yazılır ya da işte bir G02 kodu nasıl yazılırla ilgili hala problemleriniz ya da bir koordinat okumayla ilgili problemleriniz varsa geçmişteki eğitim birimlerini gözden geçirmeniz lazım. O yüzden bazılarını hızlı geçeceğim. Oldukça da zaten süremiz ilerlemiş. Şimdi bu takımı buraya getirmem için G00'ı kullanıyorum. Tabii ki 01 de kullanabilirsiniz. Tecrübelerime dayanarak G00 diyorum. Çünkü en son pasoda eğer G01 derseniz şu kısım yavaş yavaş iner. Yani ben tecrübelerime dayanarak bu şekilde anlatıyorum. Bu kısımda G00 ile aşağıya inmeniz sizlere kolaylık sağlar. Ardından ne yapmamız lazım? Zaten Z'de bir değişimimiz yok. X'i sıfıra indirdik. Bu noktada tabii ki şunlar geliyor. Takım uç yarı çap telafisi var. Bunlarla gelecekte arkadaşlar bununla ilgili detay içerikler üretilebilir. G41 ya da 42 ile yani uç yarı çap telafisi ile ilgili bir içerik yaparsak bunların nerede kullanılacağı, hangi satırda yazılacağı ya da bununla ilgili ön tanımlamalar nedir? Bunlarla ilgili detay içerikler yapılabilir. İşte offset sayfasından nasıl ayarlanır, takım tipinin değişimi, işte bunların offset sayfasında tanımlamaları vardır. Uç radyüsü nereye tanımlanır. Bizim bu seviyede şu anda şu koordinatları, şu takım yolunu doğru tanıtıp G71'i doğru bir şekilde işlememiz gerekiyor. Bu noktada G00 ile X0'a geldik. Ardından N120 artık bu noktada 1 milimetrelik kısım var ve ben artık burada talaşlı üretime başlayabilirim. Bu yüzden de G01 moduna geçiş yapıyorum. Ve burada X'te değişim yok. Z'ye artık 0 diyorum şu noktaya gelmek için. Çünkü bu nokta bizim e, program referans noktamız. Bununla da ilgili en son yaptığımız video içeriğimiz bulunmakta. Program referans noktası nasıl tanıtılır diye bir video içeriğimiz var. Şimdi bu noktaya geldik. N120 satırıyla G01 Z0 şeklinde. Üste yazdığınız bakın CNC kodları yazarken üstte yazdığınız ya da daha üstlerde yazdığınız satırlardaki koordinatlar
işte bir takım fonksiyonlar, aşağıda da aksini iddia etmediğiniz sürece, aksini yapmadığınız sürece devam eder. Bu yüzden bu kurala uygun bir şekilde de devam edeceğiz. Ama göreceksiniz benim birçok eğitim içeriğimde özellikle G0102'yi yazarken tekrara düştüğümüzü görebilirsiniz. Bu o satırın anlaşılması açısından yapılan bir şey genellikle. Ama tabii sizler gereksiz gördüğünüz yerleri sektörde ustalaşarak ne yapabilirsiniz? Silebilirsiniz. N130 arada diğer kazanımları da tabii kazandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada da içeriğimiz oldukça uzadı. Devam ediyoruz. Şimdi bir radyüsümüz bulunmakta. Bakın biz şu kısımdayız. Yani şu iki blok satırla, yani N120 satırıyla aslında biz şu anda bu noktadayız. Ve hedefimiz olan nokta bu. DNMG takımımızı ilk radyüsümüzün bitiş noktasına götürmemiz gerekiyor. Ve kodlar hep geleceğe yönelik, hedefe yönelik çalışıyor. Bulunduğunuz yeri tanımlamayla ilgili değil. Şu anda ben bu noktaya gideceğim için zaten kod tanımlamalarında hep şu yazılır: hedeflenen nokta, hedeflenen koordinat. Şu anda benim hedeflediğim koordinat işte bu kısım olacak. Bu kısım, bakın bu kısım çapı, bakın 29 727, Z'de de tabi bakın buradan hemen şu o kademenin radyüsün bitiş noktasının oluşturduğu iz ile bakın 12.982 gibi bir değer var. Şimdi bunları e, CNC torna koduna e, dönüştürmeye çalışacağız. CNC tornada arkadaşlar çap gördüğümüz değer genellikle x eksenine, boy ölçülerimizde z ölçülerimizi ifade etmektedir. Burada da yine diğer kazanımlara da değinmekte yarar var. Ayrıca da e, her zaman sektörde bir CNC torna programı yaparken karşınıza böyle bir teknik resim gelmeyebilir. Bu resmen mutlak ölçülendirme sistemine göre yapılmış bir ölçülendirme ve programcı açısından oldukça iyi bir ölçülendirme, oldukça iyi bir teknik resimdir. Çünkü sıfır noktasına göre ölçülendirmeler verilmiştir. İşte gerekli başlangıç ve bitişler ve radyüsler tanımlanmıştır. Ama bunlar bazen sektörde ne yapılabilir? E, yani verilmemiş olabiliyor, gözden kaçmış olabiliyor. Şu anda biz eğitim içeriği olduğu için birçoğunu e, başlangıç bitiş koordinatlarını cevapsız bırakmamaya çalıştık, vermeye çalıştık. Devam edelim. Bu noktadan bu noktaya geleceğiz ve şu şekilde bir radyüsümüz var. Merkezimiz takriben değil, burası zaten yani e, yani bu noktalarda bir yerde merkezimiz var ve bu şekilde döndürdüğümüzde faremizi takip ettiğinizde ve karşımıza, yani bu dönüşte ortaya bir saat yerleştirdiğimizde saat ibresinin tersi yönünde dönen bir hareket olduğunu görmekteyiz. Bunun içinde bu dairesel interpolasyonumuz ne olmak zorunda? G03 olmak zorunda. Ardından X, bakın X CNC tornalarda çap gördüğümüz değer X değerimiz oluyor. X 29 bizim tezgahımızda noktayla tanıtılıyor. 29 virgül, yani nokta 727 Z eksi Z eksi e, bakın hedeflediğimiz noktaya geliyoruz. 12 nokta 982 radyüsümüz. Tabi biz şu anda bu formatta yapıyoruz. Bakın bu dairesel interpolasyonun radyüsü R15, yarıçap 15 olarak tanımlanmıştır. R'mizi de tanıtıyoruz. R15. Genellikle temel seviyede
Bizler bu formatı kullanıyoruz G03 için. G03, X, Z ve R formatını genellikle ilk eğitim seviyesinde kullanıyoruz. Tabii ki G03'ün farklı bir formatı daha var. IJK, yani tabii freze tezgahlarında IJK kullanılıyor. Tornada da I ekseninin karşılığı X, K ekseninin karşılığı da pardon, I için X, K için de Z ekseni tanımlamaları yapılıyor. Gelecekte bunlara da değinebiliriz ama şu anda bu formatla daha kolay ilerleyeceğiz. Şimdi ardından biz şu an buradayız en 130 itibariyle. Yani şu satır itibariyle arkadaşlar buradayız. Sonraki takım yolumuz e, bu kısım olacak. Değil mi? Şu noktaya getireceğiz ve burada da bir radyüsümüz görünmekte. Bu radyüsümüz de tabii ki e, diğer radyüsümüz gibi, yani kıyas yaptığınızda iç bükey değildir. Yani içe oyuk değil. Diğer radyüsümüzün geometrisine benzer ve kıyas yaptığımızda yine saat ibresi dönüş yönünün tersindedir. Dönüş yönünün tersinde G03 kullanılır. Ben tekrara düşeceğim ama bunu eğitici olması açısından G03 yazacağım. İsterseniz bunu yukarıda yazıldığı için, aynı kod olduğu için X nokta nokta Z nokta nokta R nokta nokta olarak da tanımlayabilirsiniz. Ben şimdi bu etapta G03 olarak görüyorum. Tabii ki eklediğinizde hafızaya ek bir yük bindirmiş oluyorsunuz. G03, bunu tekrar tekrar izleyenler oluyor arada bir. O yüzden biraz daha kalıcı olması açısından G03'ü tekrar yazıyorum. Şimdi hedeflediğimiz noktalara gideceğiz. X, bakın bu bitiş noktasındaki çapımız burada görünmektedir. Çap işaretiyle 29.575, 29.575 bizim X değerimiz. Z değerimize geliyorum ve ardından direkt ezber bir şekilde biliyorsunuz şuradaki tanımlamaya göre e, eksi de olacak. Onu biliyorum zaten. Bakın burada da koordinat düzlemimiz bulunmakta CNC torna için. Şimdi buradan bu radyüsümüzün bitiş noktasından aşağı indiğimizde bakın sıfır noktasıyla ilgili ölçü tanımlaması yapılmış ve bu 16.148 olarak görünmektedir. Hemen 16.148'i yazıyorum. Ardından R değerimiz var. R değerimizde, yani radyüsümüz, yarıçapımız var. Bunu da R10 olarak teknik resimden görmekteyiz. Ardından en 150 satırına gelmiş bulunuyoruz. Buradan sonra takımımız bir konik tornalama yapması lazım. Ve bu konik tornalama ya da çapraz hareket var. Ve bu çapraz hareket bir lineer hareket, yani düzgün doğrusal bir yani doğrusal bir hareket oluyor. Doğrusal bir hareket olduğunda ya da çapraz konik bir hareket yapacağımızda, hangi ve talaşlı üretim yapacağımızda bu komutumuz tabii ki G01 oluyor. Artık tabii ki interpolasyon, yani hareket tipi olarak yukarıda G03 vardı. Bu hareket tipimizin bu noktada değişmiş olması gerekmekte. Doğrusal bir hareket için ve talaşlı üretim için G01'i yazıyoruz. Ardından burada tabii ki konikte bir hareket olduğu için iki ekseni yazmanız lazım. Bunun için bakın bu noktadan buraya geleceğiz. Hedeflediğimiz x çapı 21.751, x 21.751,
Z ise eksi, hemen aşağıdan bakalım. Bakın, 0 ile 37 272'dir. 30 eksi 37.272 ve EOB deyip kapatıyoruz. Ardından 160 satırına geçiş yapıyoruz. Takımımız bu koordinatta şu anda ve takım yolumuzu e, buraya kadar tanıtmış olduk. Şimdi buradan sonra bir dairesel hareket daha var. E, Bunun merkezinden yine bir saat yerleştirdiğimizde başladığı yerden bitişe doğru bir hareket tanımlaması yapıp döndürdüğümüzde bakın, farem şu anda görünüyordur. Ortasında bir saat olduğunu düşünürsek bunun saat yönünde döndüğünü görmekteyiz. O zaman bu dairesel interpolasyonumuz G02 olacak. G02 olacak. Ardından X, yani hedeflediğimiz çapı yazacağız. Bakın burada takımımız bu noktaya gelecek. Ve bu koordinat için çapımız 29 617 olacaktır. X 29.617. Z eksenine geçiş yapıyoruz. Z eksi hedeflediğimiz nokta. Bakın burada şöyle program referans noktasıyla baktığımızda ve incelediğimizde bunun 42 olduğunu görmekteyiz. Hızlı geçmek istemiyorum. O yüzden tekrar tekrar yapıyoruz bu tür tanımlamaları. Evet, 42 yazdım. Çünkü ölçümüz 42 idi. Ardından radyüsümüzü tanıtmamız gerekiyor. Radyüsümüz burada. Gördüğünüz üzere verilmiş. R4. Hemen onu R kısmına tanıtıyoruz. Aslında resmi bir CNC torna programı betimlemesine dönüştürüyoruz. Yani CNC tornanın anlayacağı bir kod betimlemesine dönüştürüyoruz. Bu resimdeki bilgileri buraya CNC tornanın anlayacağı ISO kodlama sistemine göre betimliyoruz. En 170 satırında arkadaşlar, bu iş parçasında şimdi diğer resimlerimizden de yararlanalım. Bazı şeyleri algılayabilmek adına takımlar, çünkü orada iç içe olduğu için orada ne tür bir hareket var algılanmayabilir. O yüzden farklı farklı görseller de yapmaya çalıştım adım adım. E, Bunları da sunmaya çalıştım. Şimdi en son aslında biz aşağıyı da seçmek gerekirse şu radyüsü yaptık. Aslında takımımız şu anda bu noktada. Ardından görünmez diye ben hani bu kısmı açtım. Şu kısımda da bir düzlük bulunmakta. Yani bu radyüsün öncesinde burada arkadaşlar bir düzlük görünmekte. Onun için bu görseli tekrar açtım. Bunu göz ardı etmeyelim. O yüzden bu noktada şimdi bilmemiz gereken G02'den sonra burada bir düzgün doğrusal talaşlı üretim hareketimiz var. Bu da tabii ki G01 hareketi olacak. Şurada daha mı küçük yapmışız? Bakın burada daha iyi gözüküyor. Orada biraz daha takımlarımız büyük olduğu için buradaki düzlük tam oluşmamış. İçi çekilmiş gibi görünmekte. Evet, buradayız ve buradaki noktaya getirmemiz gerekiyor. Burada tabii takımlar boyutları itibariyle birbirinin içine girmiş. Şimdi tabii ki bu G01 için gerekli olan e, maalesef bazı koordinatlara ulaşamıyoruz. Bu noktada tabii ki matematik ve teknik resim bilgimizi, teknik eleman
yeteneklerimizi ortaya koymamız lazım. Bazen bunlar bazı sınav parçalarında ya da bazı mülakatlarda bilerek de verilmeyebilir. Çünkü bazı değerlerden bazı parametrelere sizlerin ulaşması istenilebilir. Şimdi ben çap değeri göremiyorum. Hani G01'imizin bitiş noktasıyla ilgili. Burada tam anlaşılamıyor. Diğerinden inceleyelim. Bu olabilir. Şimdilik bundan devam edelim. Ardından tekrar diğer çizime geçiş yapacağız. Şimdi bununla ilgili bakın bu noktayla ilgili bitiş noktasıyla ilgili bir tanımlama yok. Fakat burada bakın diğer yani sizin şunu bilmeniz gerekiyor. Burada bu yani şu anda x eksenine yani bu çizgiyle bu çizgi birbirine paralel. Yani bu şekilde bir çizgi. Konik bu noktada yapılan hareket bunun gibi konik ya da çapraz bir hareket değil. Düz bir hareket ve x ekseninde. Ve burada da böyle bir kademe var. Bu iki çizgi arasında böyle bir radyüs var ve bu radyüs yüksek bir ihtimalle 90 derece bir radyüs. Bu bilgilerden yararlanacağız şimdi. Çapımız 39 en dış çapımız. R'miz de 2. Tabii bu noktada kıyas yaparken temel olarak CNC Torna'da program yapan birçok yani başlangıç seviyesindeki birçok öğrenci gerek pahlarda gerekse de e, radyüslerde bu noktaları hesaplamakta e, bir takım zorluklar yaşamaktadır. Arkadaşlar bu noktada bu R2 zaten yukarıda da R2 durumunda. Biz aşağıda bunu tanımlamışız. Şimdi böyle bir durumda bu 90 derecelik bir yay yani 90 derecelik bir yayda şunu düşünmeniz gerekiyor. Aslında bunları çok şu anda anlattığımızda bu süreç çok daha farklı detaya iniyor. Bunu matematiksel olarak yani programlama yapan bu seviyedeki bir CNC torna programcısının artık biliyor olması lazım ya da CNC dalında okuyorsanız bunları artık bu seviyede biliyor olmanız lazım. Aşağıdan da bunu çizelim. Bunun bitiş noktasından ve şu şekilde çizdiğimizde bir kere bu radyüsün artık birbiriyle şu iki çizginin 90 derecelik açı yaptığını, kıyasını yaptık, değerlendirmesini yaptık ve bunun 90 derecelik bir radyüs olduğunu biliyoruz. Eğer biliyorsak buna da R denildiyse, R2 denildiyse bu kısım zaten 2 milimetre. O zaman bu kısımlar da 2 milimetre olmaz mı? O şekilde olur değil mi? Şu kısımlar da o zaman 2 milimetre olur. Bundan sonraki koordinat tanımlamalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Şimdi dış çapımız 39. Öyle o zaman e, G0 birimimizin bitiş noktası için şu koordinat için ne olur arkadaşlar? Yukarıda 2, aşağıda 2 bu ölçüden çıkarak biz hedeflediğimiz yani G01 için gerekli olan X koordinatına ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Zaten Z'de bir değişkenlik yok. Z 42'de gidecek. O yüzden Z yazmamıza da yani şu anlık gerek yok. E, Birçok kişi tabii bu noktada neden hani tek taraflı almıyoruz gibi bir çıkarma e, girebilirler. Bu CNC tornalarda arkadaşlar çap devreye girdiği için özellikle pahlarda da birçok temel seviyedeki öğrenci 45 derecelik pahlarda da ve bu tür radyüslerde de tabii bu radyüs mesela 90 derece olmasaydı biz bu noktada aynı buradaki gibi başlangıç ve bitiş koordinatlarını bizlere verebilecek ölçülere ihtiyaç duyardık. Ya da başka bir
geometrimiz iyi ise eldeki verilen verilerle onun bitişini bulmaya çalışırdık. Ama elinizde bir CAD yazılımı varsa tabii ki bunları e, bu şekilde almanızda yarar var. Yani bu tornadaki mantık bu şekilde. Yani radyüsünüz varsa yukarıdan da aşağıdan da bunu çıkartıyorsunuz. Yani bu şekilde bu mantıkla gidiyor ve buna göre bir kendiniz matematiksel bir çıkarım yapmanız gerekiyor. Bunun için 39'dan 2 yukarıda 2 aşağıdan çıkardığımızda yani 4 milimetre çıkardığımızda G01 için gerekli x koordinatının 35 olduğunu anlamaktayız. Bunun için de G01 x 35 diyoruz. S42'de Z'yi yazabilirsiniz ama ben şu anda yazmayacağım. Tek satırda gittiğim için. Şimdi diğer görselime geçtim ve artık ben buradayım. Şimdi o 90 derecelik yayı yapmam için şu kısma gelmem gerekiyor. Bunun için yine bu noktaya bir saat yerleştirdiğimizde bakın baktığınız zaman saat ibresi dönüş yönünün tersinde olduğunu görmekteyiz bu hareketin. Bunun için n 180 satırına G03 x hemen x'imiz bakın çap 39 ve x'imiz öyleyse 39 oluyor. Z eksi bakın z bitiş değeri verilmemiş ve yukarıda analiz etmiştik. Bu nokta 42 ve 42 ve şurada çizmiştik. Bakın bu kısmın da 2 milimetre olduğunu biliyoruz. Buna göre tabii ki Z'de işte bu noktada öğrencilerimiz e, biraz çelişki içinde olmakta. X'te 2 katını alırken Z'de 2 katını almıyoruz. Z'de tek şekilde ekleme yaparak Z koordinatımızı bulabilmekteyiz. Bunun için biliyorsunuz bu noktayla bu nokta arasındaki yani G0 birimimizin bitiş noktasıyla G02'mizin hedeflediğimiz Z koordinatı arasındaki ölçümüz 2 milimetredir. R2 olduğundan dolayı ve buranın 90 derece olduğundan dolayı. Bunun için eksi 42 olan koordinatımıza eksi 2 eklediğimizde bunun z eksi 44 e, olması gerekmektedir. Ve bunu en 180 satırımda tanıttım. R'de gördüğünüz gibi teknik resimimizde 2 olarak tanıtılmıştır. Ardından en 190 satırına geçiş yapıyorum. Bu noktadayım ve ardından kendimce belirlediğim bu noktaya gelmemiz gerekiyor takım yolunda. Bu noktada küçük bir ara vermek istiyorum. Şimdi ise artık radyüsümüzün yani R2 radyüs hareketimiz bitti. Ardından bir düzlüğümüz var. Yine doğrusal bir hareketimiz var. Bunu yapmaya çalışacağız. Tabi burada parçamız 50 milimetre boyunda. Ama burada takım yolunu ne yapmışız? Biraz bir miktar uzatmışız. Bunu şuradan inceleyelim. Burada da tabii ki uzatılmış. Normal şartlarda iş parçamızın teknik resmi bu şekilde ve tam boyumuz 50 milimetredir. Normal şartlarda bizim
Yani buradaki doğrusal hareketimiz 50 milimetreye doğru olması gerekmektedir. Fakat bu noktadan sonra bir kesme de gerçekleşeceği için bundan sonraki kısmı da kesme takımımızın genişliği kadar, yani tabii biz burada şu anda bunu küçülttüğümüz için şu an bir ölçülendirme yaptığımızda tezgaha bağladığımız takım genişliği gibi, yani takım genişliği ölçüsünde çıkmayabilir ölçümüz. Fakat biz bu ölçüyü biliyoruz. Buradaki takım uç genişliğimiz 3 milimetredir. Bundan dolayı da 50 milimetrenin ardından 3 milimetrelik bir, bunu biraz daha da arttırabilirsiniz. 3.2, 3.5 gibi ya da 4 de yapabilirsiniz. Kendi tasarrufunuza göre, yani bunu içinde bulunduğunuz duruma göre yapabilirsiniz. Bizler buradan sonra, yani 50'den sonra bir miktarda e, kesme yapacağımız takımın uç genişliğini de ekleyerek 53'e doğru takımımızı ilerletmeye çalışacağız. Bunun için 190 satırı bunun için 190 satırı düzgün doğrusal bir hareket yapacağımız için G01 ile başlar. Z ise eksi, normal şartlarda bakın bu kısmımız 50 milimetre ve dediğim gibi bu kesme takımımızın uç genişliği de 3 milimetre olduğu için 3 milimetre daha ileriye takımımızı ilerletiyorum. Ve bu veriler çerçevesinde G01 Z eksi 53 oluyor bu blok satırımız. Ardından N200 G71 çevriminde X ile başlayıp X ile bitirmek gibi bir kural var. Bu yüzden de başladığım çaptan da çıkmaya çalışıyorum. Hangi çaptan başlamıştım? 41. Burada da diğer çizime bir bakalım takım yolu olarak. Evet, burada da bakın X41 X41 doğrultusunda çıkış yapmışız. Çünkü orası kütük malzememiz olduğu için ve emniyetli çıkmak istemişiz. Bu şekilde bir çap belirlemişiz o kısımda. İsterseniz siz 40 da yapabilirsiniz onu ya da orada çapınız bittiyse buradan da e, bir tanımlama yapabilirsiniz. Ama biz eğitim amaçlı dediğim gibi başladığımız çaptan çıkmayı doğru buluyoruz bu kısımda ve bu kısımda X tanıtıp artık G71'imizin takım yolu e, yörüngesini, takım yolunu oluşturmuş olacağız. N200 satırımız G01 X, yani takımımız buraya çıktığı için ve bu koordinatta olduğu için X41 oluyor. Ardından şimdi artık bu kısım bizim G71'imizin takım yolunu oluşturmuş oldu. Ve bu programın aslında en büyük kısmını da atlatmış olduk. Yani işin en zor kısmını da yapmış olduk. Şimdi bitiş satırımızda dolayısıyla e, bu e, satırların arasında en son 200 olan satır. Bunu da Q'ya tanıtmamız gerekiyor. G71'de böyle bir kural var biliyorsunuz. Yani Q satırı takım yolunun tanımlamasının yapıldığı son satır e, olarak belirtilmektedir. Şimdi 200 yazdık ve bunu bu şekilde tanımladık. Ardından bizim e, final tornalama yapacağımız başka bir takımımız daha var. Bu final tornalama yapacağımız takımımız VBMT uca sahip bir takım.
İsterseniz tabii ki siz DNMG ile tekrar finaller alabilirsiniz ama genellikle sektörde bir kaba tornalama kateri kullanılır. Ve ardından e, farklı bir final tornalama takımı çağrılır. Bazen birden fazla orta kaba da kullanılabilir. İşte işin durumuna göre, yüzey kalitesine, hassasiyetlere göre farklı farklı final tornalama takımları da olabilir. Bazen işin durumuna göre aynı takımla da final tornalama yapılan işler de olmaktadır. Bizler eğitim amaçlı ilk seviyelerde aynı takımla kaba tornalamadan sonra aynı takımla yine final tornalamalarımızı da gerçekleştirdik. Ama şimdi biraz daha ileri seviye olması açısından, biraz daha işi ilerletmemiz açısından yeni bir takım çağıracağız ve G70 çevrimiyle e, final tornalamamızı yapmaya çalışacağız. Bunun için artık bu kısımda e, G71 görevini yaptı ve buradaki parametrelere göre, bu iki satırdaki parametrelere göre görevini yapacak ve bu takım yolunda hesaplayarak kaba tornalama çevrimini gerçekleştirecek. Biz tabii ben şimdi geçen günlerde uyguladığım G73 çevrimine dayanarak buranın bence V0 W0 olması böyle bir profilde en azından eşit şu kısımlardan eşit şekilde paso alabilmek için daha doğru bir yöntem olacağını düşünüyorum. Ama bunu tezgahta uygularken biz bu şekilde yazdık. Tabii ki buradaki değer şu anda 0,5 olduğu için illaki buralardan kurtarıp alacaktır. Çünkü böyle bir profilde matematiksel olarak böyle bir şey karşımıza gelebilir. Ee, Onun dışında nelerden ek olarak bahsedebilirim? Bakın şu noktalarda yukarıda G03 var. Bunu istesek hani silebilirsiniz. Ardından yine burada tabii G02'ye geçilmiş. Buralarda bir azaltmaya gitmeniz doğru olmayabilir. Ya buraları tekrar belirtmek istedim. Şimdi G71'in dediğim gibi aynı şekilde programlıyorduk. İkinci tipini yapabilmeniz için ilk satıra gelip N110 satırına gelip şu kısma W 0 diyoruz ve G71'in ikinci tipini kullanmış oluyoruz. Bu çevrim bu kadar. Ardından zaten tanımlamalarımızı yapmıştık. Şimdi N210 G00 bu takımımızı emniyetli bir noktaya pozisyonlayacağız ve orada final takımımızı çağıracağız. X 100 Z 100 şeklinde EOB diyoruz. Ardından N220 5 nolu takımımızda final tornalama takımımız. 5 nolu takımı çağırıyorum. Buraya da bir anekdot yazabilirsiniz. VBMT insert diye ekleme yapabilirsiniz. Ardından 230 tekrar devir vermeniz gerekmektedir. Yani herhangi bir takım değiştirdiğinizde tekrar burada takım değiştirmek için gerekli olan prosedürü tekrar uygulamanız lazım. Çünkü bu bazı restart ya da bazı operasyonları çalıştırmak için gerekli olabilir. Rutininde devam eden bazı durumlarda belki gerekli görülmeyebilir ama buradan sonra tekrar takımınız için gerekli devir ve soğutma sıvısı gibi parametreleri yazmanız gerekmekte. G96 96
S tabii final olduğu için biraz daha devri yükseltmişiz bu noktada. Kesme hızını 300'e çıkartmışız. N 240. Bu tabii eğitim amaçlı bir iş parçası. Sizler kendi imalatınıza uygun parçanızın malzemenizin durumuna göre ve malzeme tipine göre takım tipi kullandığınız ucun da arkadaki yazan parametrelerine göre değerleri yazabilirsiniz. Devrimizi 3000'de sınırlıyoruz ve yine saat ibresi dönüş yönünde bir fener mili dönüş yönü tanımlıyoruz. Ardından yine soğutma sıvımızı açıyoruz. Yani 0.8 ve bu noktada e, blok skip tuşunu aktif ediyoruz. Şimdi N260'a geldik ve şimdi yine aynı şekilde takımımı yaklaştırıp ardından G71'de yaptığım emniyetli kaba kütük koordinatına gelip bu şekilde yani bu iki satırı yine aynısını yazarak da ne yapabilirim? Yaklaşabilirim. Bunları bu şekilde tercih ediyorum. Artık biraz da hızlanmak istiyorum. G00 X50 Z10 yaklaştık. N270 yine G00 X 41 bu G70 öncesi pozisyonlandık. E, ve ben bu noktaya getirdim bunu. Yine G70 ile ilgili e, bu noktada şu anda kanalımda bulunan G70 final tornalama çevriminin teknik detayları ve uygulaması adı altındaki içeriğime bakabilirsiniz. N280 şimdi artık final tornalama çevrimimizi kullanacağız. Final tornalama çevrimimiz G70 P. Bu noktada aslında yukarının aynısını kopyalayabilirsiniz. Şöyle kopyaladık ve ardından bir ilerleme tanımlaması yapmanız gerekebilir. Çünkü finalde yüzey kalitesi daha hassas olması beklenir genellikle. Bu noktada f0.15 olarak tanımlama yapıyoruz. Ardından EOB ile blok satırımızı tamamlıyoruz. G71 ve 70'ten sonra G71 çevrimi ve G70 çevriminden sonra şimdi yani N290 satırında bu takımımızı emniyetli güvenli bir noktaya pozisyonlayıp kesme takımımızı çağıracağız. G00 X 100 Z 100 ardından 300'de N300 satırında yine takımımızı çağıracağız. Bunun için diğer takımımız T02 olarak görünmekte. Yani başka bir takım çağıracağız. 0202. Tekrar e, takım değiştirdikten sonraki prosedürü uygulayacağız. Tekrar devir vereceğiz. G96S biraz daha devre düşürdük burada. N320
G50M03 M03 S3000 dedik. Ardından soğutma sıvımızı açıyoruz. M08 ile ve burada da yine başa e, ters yani slash işareti ekledik. Ardından bir yorum ekleyelim. Log skip active diye. Şurada da takımımızı kesme dedik. Gerekli eklemelerimizi yaptıktan sonra ardından M340 satırımızda yine emniyetli bir şekilde yaklaşıp kesme noktalarımıza pozisyonlanacağız. Burada direkt G00, X41 ve Z3 noktasına pozisyonlanalım. Ardından N350'de ilk önce parçamıza yaklaştık. N350 satırında da artık kesme yapacağımız kısım zaten 39 çapa düştü. Biz yine de G00X biraz daha yüksekten 40 milimetre gibi bir çapa gelelim. Z'yi de kesme yapacağımız çapa pardon kesme yapacağımız Z koordinatına getirebiliriz. E, Kesici yani kesme takımlarında genellikle biz kesme takımlarını Z kısmını şu kısımdan tanıttığımız için koordinatlarımızı buraya göre yazıyoruz. Yani bu köşe noktasına göre yazdığımız için buna göre bir e, ya programlama yapmamız lazım. Bu takımda biliyorsunuz uç genişliği 3 milimetre. Şöyle resimde kendimizde bir benzeterek yapacak olursak yani bu takım şu kısımdan keseceği için e, bunun normal şartlarda burada 50 ama şu yan kısmından da işte ölçüyü tam bozmamamız için yani kesme takımlarındaki mantık bu şekilde işliyor. 3 milimetre ne yapmamız lazım? Biraz daha T'ye götürmemiz lazım. Aslında bu takım şu anda 1/1 ölçeğinde çizilmediği için aslında bu takımın ucu şu şu kadarlık mesafe kadar e, bir ölçüye sahip ama şu an e, yani küçültülmüş bir şekilde çizildiği için bu şekilde görünmekte. Bu yani şu kısım uç genişliğimiz 3 milimetre olduğu için 50'den sonra e, 3 milimetre daha öteliyoruz takımımızı. Bunu da programda Z-53 olarak belirtiyoruz. Ardından şimdi bu noktada N360 satırında G01 yani buradan sonra dalarak sıfıra geleceğiz. Yani bu kesme takımımızı şuradan tabii ki şu anda bu boyutlarda değil olmadığı için normal koşullarda bu böyle çalışmaz tabii ki. E, Yani böyle bir doğru bir kesme yapmaz diyelim. Bu takımı sıfıra kadar kesmesini sağlayacağız. Bu şekilde kesme operasyonumuzu yapıyor olacağız. Bunu gerçekleştirmek için G01 X0 diyoruz ve F'imizi 0,15 olarak yazıyoruz. Alüminyum malzeme ve işlenilebilirliği kolay olduğu için bu tür değerleri kullanıyoruz. Ee, Yani sektörde çelik işlerken ya da farklı malzeme türlerinde farklı parametreler kullanacaksınız. Şu anda biz amacımız temel yöntemin öğrenilmesi.
devir ve ilerleme ile ilgili gelecekte daha detaylı çalışmalar yapılabilir. Şu anda programlamayı öğrenmek ve temel yöntemi öğrenmek istiyoruz. N370'e geçtik. Parçamız X0'a gelerek kesildi. Ardından e, yine isterseniz emniyetli bir şekilde geri çıkabiliriz. Bunu G00'la da yapabilirsiniz. E, ya da G01 ile de yapabilirsiniz. Hızlıca GX45'e çıkıyoruz. Buradan daldığımız yerden yani hızlı bir şekilde yukarıya çıkmak istiyoruz. Burada da ilerlememizi biraz fazla yapıyoruz. Çünkü o noktada hala bir temas olacak. Yani bu parçamızı işlerken bu şekilde bir yöntem kullandık diye tahmin ediyorum. Yani burada G00'da kullanabilirsiniz. G00 X45'te diyebilirsiniz ama burada böyle bir şey denemek istemiştik açıkçası. G01 ile sürttüğü için talaşlı bir şekilde çıkmasını istedik. Bunu siz kendiniz üretim durumunuza göre değiştirebilirsiniz. N380 G00 artık bu noktada çıktık. 370'teki satırla takımımız dışarıya çıktı. Ve X 100 Z 100 şeklinde emniyetli bir noktaya geldik. Ardından artık programımızın son satırları karşımıza geliyor. Fener milini durduruyoruz. M05 400'de M09 diyoruz. M09 ve N410'da yani sürekli zaten sularımız soğutma sıvımız blok skip'le aslında devre dışı. Ama normal imalatta tabii ki devre dışı olmaması lazım. Mutlaka iş parçanızı ve kesici takımınızı soğutacak yöntem, teknik ve stratejiyi kullanmanız lazım. M30 ile programımızı e, sonlandırıyoruz. Programımız bu şekilde. Şimdi tekrar gözden geçirdiğimizde N350 satırında bu 40'ı biraz daha çünkü Z-53'e gidiyor. Oradan çok az bir sürtme olabilir. O yüzden bunu 40.5 yapmak istiyorum. Ve son hani bu durumla ilgili bu programla ilgili son eklemeleri yapmak istiyorum. Değinmek istediğim noktalar olabilir. Şimdi bu böyle bir iş parçasında farkındaysanız hani biz önceki uygulama parçalarımızda genellikle WVNMG tipi kaba tornalama uçları kullandık. Fakat burada e, TNMG ile başladık kaba tornalamaya. Buradan şöyle kopyalayalım. Şimdi bu ucumuzu kullanmamızın nedeni tabii ki bu profile uygun bir e, uç kullanmamız gerekiyor ya da kater kullanmamız gerekiyor. Bakın burada bir konik yüzey var. Bunu WVNMG tarzı bir uçla yapamayabilirsiniz. Arka kısımları sürtebilir. Tabii elle programlama yaptığınızda bu tür hesaplamaları, bu tür çıkarımları sizin yapmanız gerekiyor. CAM programlarında e, bunları gözlemleyebiliyorsunuz program yaptığınız süreçte. Simülasyonda bunların neresinin takımın ne tarafının aldığını, sürttüğünü program sizlere geri dönüt vermekte. Bu yüzden biz böyle bir iş parçasını üretmek için kaba olarak DNMG tarzı bir uçla başladık. Ardından final içinde daha ince, daha uç açısı daha az olan bir
uç kullandık. VBMT uçu kullandık. Ve bu şekilde şu anda ekranda görünen uygulama iş parçasını bu şekilde üretebileceğimizi öngördük. Ama CAM programlarında e, bu tür durumları program içerisinden analiz edebilirsiniz ve görebilirsiniz. Şimdi parçanın tezgah üzerindeki benzetimine bakalım. Tezgah üzerindeki gerçek bir iş parçasında nasıl çalıştığını görelim. Arkadaşlar, bu eğitim içeriği bir teknik resim ekranı ve yan tarafında metin editörüyle hazırlandı. Kanalımı incelediyseniz diğer eğitim içerikleri çok daha uzun uğraşlar sonucu ve detaylı çalışmalar sonucu e, gerçekleştirildi, yapıldı ve bunlar çok uzun e, çalışmayla çıkan ürünler. Fakat sizlerden Instagram ve YouTube'da aldığım geri bildirimlerde CNC torna ya da frezeleme konusunda öğrenme isteği barındıran oldukça fazla mesaj aldım. Bundan dolayı bu yöntemi kullanma gereği duydum. Daha hızlı en azından öğrenmek istediğiniz noktalara değinmek adına bu yöntemi kullandım. Fakat elimdeki bilgisayar ve mikrofon donanımları ve teknik altyapı itibariyle bazı kelimeler sizlere ses olarak yanlış yansımış olabilir. Bazısında ben de sürçülisan yani etmiş olabilirim. Farklı telaffuzlar yapmış olabilirim. Bazen anlatmak istediğim yargıyı düzgün kurallı cümlelerle anlatmamış olabilirim. Bundan dolayı özür diliyorum ve kusura bakmayınız. Hızlı bir şekilde içerik üretmek adına yapılmış bir çalışmaydı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.